çıkmaya hazırız. Evet abi, ben şimdi senin burada beleş şarj ettim yine her zamanki gibi. Malum biliyorsun, elektrikli araban varsa böyle istasyonu olanlar en yakın dostun oluyor abi. Sen de zaten Evet, hem bunun satışını yapıyorsun hem de böyle etrafına faydalandırıyorsun. Senin gibi bu işin satışını yapan, cihazlarından da çok iyi anlayan bir insanla bir şarj istasyonu evde nasıl kurulması lazım? Nelere dikkat edilmesi lazım? Bu gibi şeylerden de bahsedeceğiz. Yani bu videoda 2 tane şey var. Zoe versus işte Kona elektrik trafikte ve uzun yolda, artı bir şarj istasyonu eve nasıl kurulur? Kablosundan cihazına, sigortasından kutusuna nasıl bir şey yapmak lazım? Bunu size anlatacağız arkadaşlar. TOG çok ciddi sipariş aldı. Hem Tesla, diğer markalar acayip bir şekilde baskın hale gelmek istiyorlar bu hamleler doğrultusunda. Sonuç olarak ne olacak? Elektrik şarj ihtiyacı ve cihazı patlayacak arkadaşlar. Doğru kelime Ethem kardeşim, patlayacak. Biz bunu birkaç yıl öncesinden öngörmüştük. Ama şu anda evet, o gün geldi. Yalnız şunu söyleyeyim, ben çok iddialıyım Kona'yla. Kona çok verimli bir araç tüketim anlamında. Enerji tüketimi gerçekten kendinden daha düşük araçlardan daha az tüketebiliyor. Başarılı bir, verimli bir araç yani, fiyatına göre özellikle. Yani Kona'dan sen memnunsun ama şarj performansı açısından bakıldığında Zoe hiç altta kalmaz. Çünkü 22 kW invertöre sahip, daha hızlı şarj oluyor. Kona 11 kW ile şarj oluyor. Arkadaşlar bu konu önemli. Herkes merak ediyor. Ben ne kadar hızla evde şarj edebileceğim diye. Piyasada satılan elektrikli otomobillerin 3 tipi var sizin şarj edebildiğiniz evde. 7-4, 11 ve 22. Bu trifaze dediğimiz 380 voltla çıkabildikleri güçler. Aynen öyle. Ama mesela şöyle söyleyeyim, normal bir prizden takarsanız, standart bir prizden maksimum 3.7 alabiliyorsunuz. O da bir teorik, yani 3.4, 3.5'e falan ancak çıkabiliyor. Yani monofaze dediğimiz 16 amperle bir elektrikli arabayı en fazla 3.7 kilowatt gücünde şarj edebiliyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi şöyle, mesela benim arabamın kendi bünyesinde yer alan şarj aletinin, yani entegre şarj aletinin gücü 11 kW. Tesla'lar da 11 kW ama Zoe 22. Eğer 22'lik cihaza dahi taksanız benimki 11 ile şarj olabiliyor güç olarak. Senin araban 22 ile abi. Öyle 2 katı hızlı şarj olabiliyor o araba evde yani kısacası. Bu arada şöyle, TOG'lar da 22 destekliyor. Onu da belirtelim. Bu ilk teslimatta senin aracın da dahil olmak üzere uzun menzil olanlarda 22 kW, standart olanlar 11'lik invertör ile geliyor. Çinli Skywell özellikle ET5 modeli, Türkiye'de onlar 6.6 olarak değerlerini veriyorlar. Onu da 7.05'e kadar şarj aldığını gördük kullanıcılardan gelen bilgiler. Evet, ona bir ekleme de ben yapayım. Skywell haricinde mesela Subaru Solterra'da 7.4 olarak geçiyor. 7'leri görüyor. 22 büyük bir avantaj. Evinizdeki hattınız iyiyse, güzel destekliyorsa 2 kat hızla şarj ediyorsunuz normal 11'e göre. Tabii şöyle bir şey var. İnsanlar bir de şunu merak ediyor. Ya ben evimde eklerim arkadaş uzatmaları, uç uca işte üçlü prizleri, şarj ederim arabamı ya da şarj edebilir miyim arabanı? Arkadaşlar bu sağlıklı bir yöntem değil. Geçtiğimiz günlerde bir Skywell bu nedenle yandı Ankara'da, değil mi abi? İnce bir kesit kablo ile, aslında standartlara uygun olmayan, asla önerilmeyen sıradan bir uzatma kablo, 50 metrelik makaralı bir kablo ile aracın yanına kadar uzatmışlar. Oradan şarj aletinden arabaya vermişler. Aslında kablo açılmadığı için ısınmadan dolayı kablo tutuşmuş. Kablonun alevleri de arabaya sirayet ettiği için araba yandı. Doğru malzeme ve doğru kesitli kablo ile kablonun ısınmasını engellerseniz, araca uygun, akım değerlerine uygun kablo ve tesisat kullanılırsa aslında böyle bir yangın tehlikesi yok. Bir de şöyle,
Seninki benimkinden mesela 2 kat daha hızlı şarj olabildiği için senin kablolaman çok daha önemli. Bir de öyle bir şey var. Evet, 22 kahve biz sıfırdan 100'e kadar GOE şarj istasyonumuz 22'lik istasyon ile aracımız da tabii 22 kahve olduğu için takribi olarak 2,5 saat gibi bir sürede tam şarj yapıyoruz. Seninki ne kadardı Kona 11 kahvede? Benimki 39.4, 39.2, 40 diyelim. 40 pille benimki yaklaşık 4-4,5 saat sürüyor 11'lik cihazla. Aslında bunun hesabı da çok kolay. Bize çok fazlasıyla gelen soru. Benim aracı ne kadar sürede şarj eder? Şimdi arabanın bir invertörü. İnvertör değeri nedir? Zoe'de 22, Kona'da 11. Eğer 11'lik bir araç ise 40'lık diyelim pil kapasitesine, 40 bölü 11 dediğimizde ortaya çıkan değer sizin aracınızın sıfırdan 100'e kadar ne kadar sürede şarj edildiğini gösterir. 50 kahve Zoe 22 ile şarj olduğu için 50 bölü 22 dediğimizde tabii Kona'ya göre yarı yarıya daha hızlı şarj ediyor. Şöyle önemli bir nokta var. Şimdi insanlar dediğim gibi kablo konusunda müthiş tecrübesizler. Ben hem TOG hem Tesla grubundayım şu anda. İkisini de takip ediyorum. Çok tecrübesiz bir şekilde yaklaşıyorlar olaya. Hani sanki telefon şarj edebilir gibi araçlarını şarj edebileceklerini düşünüyorlar. Böyle bir şey yok. Bu yani normal bir prizden çok düşük hızlarla ancak şarj etmek mümkün olur güvenli bir şekilde. Ama işin doğrusu sigortadan yani binanın sigortasından, müstakil ev için konuşuyorum ya da apartman sigortasından müstakil bir hat çekerek bu işi yapmamız gerekiyor. Ve de bu kablonun mesafesine göre kalınlık belirlememiz gerekiyor. Ayrıca trifaze mi yoksa monofaze mi? Tek faz mı, 3 faz mı olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. O nedenle kablonun kalınlığından tutun, sigortanın cinsine, kalitesine, kullandığınız kutuya, hat içindeki prize kadar bunlar hepsi ayrı önem arz ediyor. Yapabileceğiniz en kaliteli sistemi yapmanız gerekiyor. Neden? Çünkü icabında aracınızı siz geceden takacaksınız, sabah alacaksınız. Orada bütün gece geçecek, ne oluyor, ne gidiyor? Bir yangın çıkmaması lazım. Kimsenin haberi olmayacak belki. Oranın en atıl zamanında şarj edeceksiniz. Ondan dolayı yapabileceğiniz en iyi sistemi, en güvenli, güvenlik katsayısı en iyi sistemi yapmamız gerekiyor. Kesinlikle bir ilave ve birçok kişinin atladığı bir konu var. Evet, kablo kesitleri çok önemli. Sigorta, binaya gelen altyapı mutlaka önemli. Ama bir önemli konu da aslında topraklama. Herkesin göz ardı ettiği konu topraklama. Topraklama binada, bu şarj istasyonunu çekeceğiniz kabloda olmazsa olmaz. Mutlaka kontrol edilmesi gereken, eğer yetersiz bir topraklama var ise bunun elektrikçiler tarafından çok basit bir şekilde iyileştirilme ve güçlendirilmesi yapılabiliyor. Buna da ayrıyeten dikkat etmek lazım ve çekeceğimiz kablolarda mutlaka topraklı kablo olması araç üreticileri ve şarj istasyonu üreticileri tarafından mutlak önerilen bir konu. Ve de tecrübeli kişilerin bu işi yapması gerekiyor. Bilmeyen adama yaptırmayın. İşte ne bileyim senin gibi firmalar yapıyor abi. Veya tecrübeli elektrikçiler. Yani önceden böyle bir iş yapmış mı yapmamış mı kontrol etmek lazım. Mesela en basitinden ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu arabanın yanında bir tane ABB marka cihaz hediyesi geldi. İşte kablosuyla birlikte cihazı da hediye ettiler. O Type 2 kabloyla birlikte. Bunu e-şarj yaptı. Sistemin kurulumunu ücretsiz. Abi şöyle söyleyeyim sana. 16-17 metre kabloyla çekildi ve trifaze. 5x2.5 ile çektiler ve kablo az da olsa ısınıyor. Şu ana kadar bir sorun çıkmadı ama o hatta böyle o hattın üzerinde veya işte bir yüklenme olduğu zaman mutlaka sıkıntı oluyor ki sigortadan, yani ana binanın girişinden çekilmesine rağmen. Normalde ya bu ekonomik bir şekilde yapmaya çalıştılar ama bence 5x2.5'la sınırda bir işlem oldu. Bana sorarsan 5x4 ile onu çekmek gerekiyordu. Evet, önerdiğimiz kesit 5x6. Bu da
ana sigortadan çekilecek yere kadar olan mesafe 45 metrenin altında ise 5x6. Eğer 45 metreden daha uzun bir mesafeye, mesela villalarda otoparklar çok daha uzakta oluyor, 100 metre kablo çekmesi gerekiyor. Bu durumlarda 5x6'nın üzerindeki 5x10 kesitli kablonun çekilmesi öneriliyor. Kablo maliyeti birbirleri arasında, kesitler arasında, birbirleri arasında çok ciddi fiyat farkları yok. Ama metre uzadıkça orada elde edilecek rakamları insanlar kar sayıyorlar. Onun için biz genellikle 11 kW'de evet 5x4 uygun düşebilir ama Zoe gibi bir aracı, 22 kW'lik bir aracı şarj etmek istiyorsanız minimum 5x6 kesitli bir kablo. Bu da hani kaş yaparken göz çıkartma gibi durumla karşı karşıya kalmayalım. İyi hat ömürlük. Sonuçta şöyle düşünün, artık elektrikli araçlar çok yaygın bir şekilde hayatımızda olacak artarak. Yani bugün böyle bir araç kullanıyorsunuz. Atıyorum birkaç yıl sonra tekrar iyi, daha böyle kapasiteli araçlar çıktığı zaman şarj anlamında yaptığınız sistemi değiştirmeden kullanma şansınız olacak. O nedenle en kalın kabloyla, yani 5x6 ideal bence, uzun süre kaldıracaktır. Ve de 22'lik cihazla bu işe devam etmek lazım. Ekipman, kablo hepsi kaliteli olması gerekiyor. Yani kullanabileceğiniz en iyi şeyi kullanın. Bugün bir elektrikli araç milyondan başlıyor. İşin tesisatına gelince ya da şarj istasyonuna gelince hiçbir standardı olmayan, kalite testlerinden geçmemiş değişik değişik marka kablolar ya da prizler ya da şarj istasyonları almaya çalışıyorlar. Niye? Daha az ucuz olsun diye. Olay bu abi, sen güzel izah ettin. Bu işi, bu cihazları satan GOE'nin Türkiye distribütörüsün. Ben de kullanıyorum, bana da verdin memnuniyetle. Bir yıldır Kona'da kullandım zaten. Güzel bir cihaz, mobil bir cihaz, ondan bahsedeyim. Yani sabit bir cihaz değil arkadaşlar. Hem işte atıyorum yazlığımı ayrı kurayım, evime ayrı kurayım, yok bilmem neye yapayım falan derdiniz yok. Aleti söküyorsunuz, götürüyorsunuz. Sadece ucuna uygun yer buluyorsunuz. İster prizden yapın, aracınız da korusun 16 amperle. İsterseniz bilmiyorum, onun adaptörüne yapacağız, monofaze 7.4'e kadar çıksın. İsterseniz de bu araçta mesela 11'e kadar trifazede çıkabiliyor veya Zoe'de 22'ye veya TOG'da 22'ye kadar çıkabiliyor. Siz Sağlık Bakanlığı'na mı kurmuşsunuz abi oraya verilen araç için? Şimdi biz aynı zamanda Devlet Malzeme Ofisi'nde kurumlar için GOE şarj istasyonlarının satışını yapıyoruz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın TOG aracına kurduk. Çünkü TOG 22 oradan şarj edilecek. Peki kaçak akım rölesi kullanmak gerekiyor bir tane, doğru muyuz? Evet, kesinlikle. Bunları da sıralayalım istersen. Sigorta olarak, kaçak akım rölesi olarak, onlar da önemli detaylar. Evet, kaçak akım rölesi aslında önerilen, çünkü bir elektrik çarpmasına karşı insan sağlığını tehlikeye atmamak için kaçak akım rölesi kullanılması öneriliyor. Açma kapamada kolaylık sağlıyor. İşte evin içine gir ya da iş yerinde ana sigortadan git, sigortayı indir, kaldır yerine cihaza yakın bir yerde bir organizasyon panosunun içerisine ya da kapalı bir pano kabinin içine de konulabilir. O kutuları çeşitlendirebiliyoruz. İkilisi, üçlüsü var. İşte 220 normal priz, 380'lik priz. Ondan sonra CE denilen olması lazım. O 32 amper monofazeyi destekleyen, böyle çeşitli yapabiliyorsunuz. Farklı farklı kullanabiliyorsunuz. Ben onu tavsiye ediyorum. Yapmışken bol çıkışlı şeyler almak güzel olur. Yani başka şeyler de takabilirsiniz güvenli bir şekilde. Çünkü hem kullandığınız şeyi koruyor. Tüketim güncellemesi yapalım abi. Kaç sene şu anda? Şu anda 18-19 kahve, ortalamada 9.7 ile 9.8. Tamam, benim de şimdi 9.8'den 10'a döndü. Aşağı yukarı şunu diyebilirim. Zoe ile Kona elektrik aşağı yukarı aynı enerji sarfiyatına, şehir içi kullanımında sahip diye düşünüyorum ben.
low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Şu an 12.2 benimki. Sana geçiyoruz. 13. 13. Evet abi. Sen beni yendin. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi en küçük arabalarla elde edebildiğiniz tüketimler bunlar. Ama iyi oldu abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Güzel, ederim. hem bu sistemlerden bahsettik, nasıl yapılması gerekir, hem de çok merak edilen iki aracı böylece test ettik arkadaşlar. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. 0 silindir serimiz aynen devam edecek. O nedenle lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizi esirgemeniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.